Nazi Almanyası'nın toplama kamplarında gerçekleştirdiği deneyler, modern tıp tarihinde etik dışı uygulamaların en karanlık örneklerini oluşturur. Adolf Hitler ve üst düzey Nazi yetkilileri, savaş koşullarında üstünlük sağlamak, üstün ırk yaratma hedeflerine ulaşmak ve bilimsel ilerleme bahanesiyle insanlık dışı deneylere izin vermiştir. Deneylerde kullanılan kurbanlar çoğunlukla Yahudiler, Romanlar, siyasi mahkumlar ve engellilerden oluşuyordu. Aşağıda yapılan deneylerin nedenleri ve korkunç ayrıntıları yer almaktadır. Hipotermi deneyleri, Dachau toplama kampında Alman askerlerinin soğuk hava koşullarında hayatta kalma kapasitesini artırma amacıyla gerçekleştirilmiştir. Denekler, buz dolu su tanklarına yerleştirilerek donma noktasına kadar bekletiliyordu. Amaç, vücut sıcaklığının düşüş hızını ve ölümle sonuçlanan süreçleri gözlemlemekti. Bazı denekler tamamen donduktan sonra hayatta kalma yöntemlerini test etmek için sıcak banyolara yerleştiriliyor, diğerleri ise sıcak vücutlarla temas ettirilerek ısıtılmaya çalışılıyordu. Hipotermiye karşı geliştirilen kurtarma yöntemlerinin çoğu başarısız oldu ve kurbanlar dayanılmaz acılar içinde hayatlarını kaybetti. Auschwitz toplama kampında Josef Mengele tarafından yürütülen ikiz deneyleri, Nazi Almanyası'nın genetik bilimi üzerindeki saplantısının bir göstergesiydi. Mengele, ikizlerin genetik benzerliklerini inceleyerek üstün ırk yaratma yollarını araştırıyordu. Denekler fiziksel olarak karşılaştırılıyor, bir ikize ölümcül enfeksiyonlar enjekte edilerek diğer ikizin tepkileri gözlemleniyordu. Ayrıca çocukların göz renklerini değiştirmek için kimyasal maddeler enjekte ediliyor ve bu süreçte birçok denek kalıcı körlük yaşıyordu. Mengele'nin deneyleri genellikle deneklerin ölümüyle sonuçlanıyor ve ardından yapılan otopsilerde organları detaylı bir şekilde inceleniyordu. Yüksek irtifa deneyleri Dachau kampında Alman Hava Kuvvetleri'nin talimatıyla gerçekleştirilmiştir. Düşük basınç odalarında yapılan bu deneyler, pilotların yüksek irtifada karşılaştıkları basınç değişikliklerine vücutlarının nasıl tepki verdiğini ölçmeyi amaçlıyordu. Deneklerin oksijensiz kaldığı durumlarda beyin ve akciğer hasarları gözlemleniyordu. Çoğu denek, basınç değişiklikleri nedeniyle dayanılmaz acılar içinde hayatını kaybetti. Bu deneyler, Nazilerin insan bedenini bir laboratuvar malzemesi olarak gördüğünün açık bir örneğiydi. Deniz suyu içme deneyleri, Dachau kampında Alman askerlerinin okyanusta hayatta kalma yeteneklerini artırmak amacıyla yapıldı. Deneklere yalnızca deniz suyu verilerek bu koşullarda ne kadar süre dayanabilecekleri gözlemlendi. Tuzlu suyun neden olduğu aşırı susuzluk, halüsinasyonlar ve organ yetmezlikleri mahkumların kısa sürede ölmesine neden oldu. Bu deneyler herhangi bir bilimsel ilerleme sağlamadığı gibi deneklerin acı dolu bir şekilde ölmesine yol açtı. Auschwitz ve Ravensbrück kamplarında yapılan sterilizasyon deneyleri Nazi ideolojisinin ırk temizlik politikalarını destekliyordu. Nazi doktorları, Yahudi ve Roman kadınları kısırlaştırmak için kimyasal maddeler, röntgen ışınları ve cerrahi yöntemler kullandı. Kadınlara rahim içine asit bazlı maddeler enjekte ediliyor ve bu süreçte ciddi enfeksiyonlar, iç organ hasarları ve ölümler yaşanıyordu. Bu deneylerin amacı, istenmeyen ırkların çoğalmasını engellemekti. Savaş yaralanmalarını tedavi etmek için yapılan enfeksiyon deneyleri de Nazi doktorlarının dikkatini çeken bir alandı. Ravensbrück kampında mahkumların bacaklarına kasten enfekte maddeler bulaştırılıyor, yaralarına toprak, cam parçaları ve bakteri enjekte ediliyordu. Deneylerde enfeksiyonun yayılma hızını yavaşlatmak için antibiyotikler ve diğer tedavi yöntemleri test ediliyordu. Ancak denekler genellikle ağır acılar çekerek hayatını kaybediyor ya da uzuvlarını kaybediyordu. Kimyasal ve biyolojik silah deneyleri, Nazilerin askeri üstünlük sağlama arayışının bir parçasıydı. Sachsenhausen kampında mahkumlar zehirli gazlarla dolu odalara yerleştirilerek gazların öldürücülüğü test edildi. Bazı mahkumlara arsenik, striknin gibi maddeler enjekte edilerek vücudun bu maddelere verdiği tepkiler incelendi.
Buchenwald kampında ise kimyasal yanıklara neden olan silahların etkileri test edildi. Bu deneyler hem fiziksel hem de psikolojik olarak denekleri tüketti ve büyük çoğunluğu ölümle sonuçlandı. Bunların yanı sıra kafa nakli ve uzuvların değiştirilmesi gibi deneyler de gerçekleştirildi. Bazı deneylerde mahkumların bir uzvu çıkarılarak başka bir yere nakledilmeye çalışıldı. Ancak bu tür deneyler bilimsel açıdan tamamen başarısız olmasına rağmen mahkumların ölümüne veya kalıcı sakatlıklara neden oldu. Naziler ayrıca bağışıklık sistemi üzerinde çalışmak için çeşitli hastalıklar üzerinde deneyler gerçekleştirdiler. Auschwitz kampında mahkumlara sıtma, tifo ve tüberküloz gibi hastalıklar kasıtlı olarak bulaştırılarak vücudun bağışıklık tepkileri gözlemlendi. Bu süreçte hastalıklara karşı geliştirilen ilaçlar test edildi. Ancak deneklerin çoğu tedavi edilmeden ölüme terk edildi. Tüm bu deneyler, Nazi Almanyası'nın insan bedenine yönelik algısını, bilimsel etiğin hiçe sayılmasını ve Nazi ideolojisinin acımasızlığını göstermektedir. Nürnberg mahkemelerinde bu deneyleri gerçekleştiren doktorlar yargılandı ve çoğu ölüm ya da ağır hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu cezalar, kurbanların yaşadığı acıları ve kaybedilen hayatları geri getiremedi. Bu deneyler, insan haklarının korunmasının ve bilimsel etiğin öneminin bir daha asla unutulmaması gereken bir örneği olarak tarihe kazınmıştır. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.